Selam, bu videoda beraber retro bir oyun yapacağız. Çok basit bir oyun olacak bu. Amacımız yazılıma ilgi duyan, henüz başlamamış olanların elini şöyle bir hamura sokmak, bir pratik üzerinden yazılım ne menen bir şeymiş anlamalarını sağlamak. Acaba yazılım bana göre bir şey mi, sever miyim, sevmez miyim diye soru işaretiniz varsa bu çalışma sonrasında büyük bir ihtimalle bu sorunun cevabını bulursunuz. Oyunumuz masa tenisinin bilgisayara uyarlanmış çok basit bir hali. Pong deniyor bu tür oyunlara. Bunu seçmemin temel sebebi de bilinen ilk video oyunu olması, ayrıca da kodlaması basit ama eğlenceli aslında. 1958 yılında William Higginbotham adında bir fizikçi abimiz yörünge hesaplamaları için kullandığı sistem üzerinde bir oyun yapabileceğini düşünerek bir çalışmaya başlıyor. Birkaç haftalık tasarım ve devrelerin oluşturması aşamasından sonra ortaya bir oyun çıkıyor. Oyunun çalıştığı cihaz bugün bildiğimiz bilgisayarlara pek benzemiyor. Bugünkülere göre çok ilkel bir alet. Aslında osiloskop ekranına bağlanmış çok basit bir bilgisayardan oluşuyor. Biz de bundan esinlenerek şuna benzer bir şey yapacağız. Yazılımcılıkta geliştirmeye başlamadan önce analiz denilen bir süreç var. Bu süreçte uygulamanın karşılaması gereken ihtiyaçları, gereksinimlerini belirliyoruz. Sonra bunları nasıl uygulamamıza çevireceğimizi, nasıl kodlayacağımızı tasarlıyoruz. Bu süreç projenin kapsamına göre 5 dakikalık şöyle bir oturayım, düşüneyim, kağıda 3-5 bir şey karalayayımdan günlerce, haftalarca, hatta bazen aylarca süren bir çalışmaya varabiliyor. Bizim de ilk işimiz oyunumuzu tasarlamak olacak. Öncelikle oyun alanına, yani masamıza ihtiyacımız var. Bütün oyun bu masa üzerinde gerçekleşecek. Sonrasında elbette topumuz var. Solda oyuncunun kontrol edeceği, sağda da bilgisayarın kontrol edeceği 2 tane raketimiz var. Ortada da oyuncuların alanlarını belirleyen, fileyi temsilen çizgimiz olacak. Oyun topun filenin olduğu orta noktadan oyuncuya doğru hareket etmesiyle başlıyor. Oyuncu topu karşılamaya çalışıyor klavyedeki ok tuşlarını kullanarak. Eğer karşılayabilirse top bu sefer aksi istikamete hareket ediyor. Aynı şekilde bilgisayar raketini hareket ettirip topu karşılamaya çalışıyor. Top sol taraftan dışarı çıkarsa, bilgisayar sağ taraftan dışarı çıkarsa da oyuncu, yani biz puan kazanmış olacağız. Peki oyunu nerede geliştireceğiz? Bilinen neredeyse bütün programlama dilleriyle bu oyunu yazmanız mümkün ama istiyorum ki bilgisayar ve internette olan herkes herhangi bir uygulama kurmadan kolayca bu pratiği yapabilsin. O yüzden de web tabanlı olmasına karar verdim. Yani HTML, CSS ve JavaScript dillerini kullanarak yazacağız. Sizlerin bu dillerden herhangi birisini bilmenize gerek yok. Dediğim gibi amacımız bu dilleri size öğretmek değil, ellerinizi hamura sokup bir pratik yaptırmak. Kodlamaya geçmeden önce geliştirme ortamına ihtiyacımız var. Bunun için çok güzel web siteleri var. Sandbox, yani İngilizce kum torbası deniyor. Bu tür sitelerde neredeyse tüm web geliştirme teknolojileriyle uygulama geliştirebilirsiniz. Tabii ki büyük bir proje yapmak için değil bu ortamlar. Denemeler yapmak, testler yapmak veya bir uygulama için prototip hazırlamak için çok uygun ortamlar. Ve bilgisayarınızda herhangi bir browser zaten kurulu olduğu için ek hiçbir kurulum, ayar vesaire yapmanıza gerek kalmıyor. Benim tercih ettiğim codesandbox.io diye bir site. Böyle birçok site var ama benim bunu seçmekteki sebebim normal kod geliştirme ortamlarına benzer bir yapısının olması. Hiç oyalanmadan browser'ımızı açıyoruz. codesandbox.io adresine giriyoruz. Create Sandbox dedikten sonra statiği seçiyoruz ve karşımıza HTML ile yazılmış çok basit bir sayfa çıkıyor. Ekrana bakacak olursanız 3 ana bölmeye ayrılmış. Sol tarafta kodlarınızı içeren dosyalar var. Dosya yapısı var. Ortada kodu yazdığımız editör alanı var. En sağda da kodumuzun sonuçlarını gördüğümüz alan var. Aslında oraya dikkat ederseniz bir browser'a benziyor. Bir browser emülatörü diyebiliriz. Koda geçmeden önce şöyle küçücük bir deneme yapalım. HTML kodların içerisinde, yani orta alandaki kodlar içerisinde body diye bir etiket göreceksiniz. Onun içindeki metni silip istediğiniz metni yazdıktan sonra Ctrl+S tuşuna basarsanız kodda yaptığınız değişiklik kaydolacak ve sağ tarafta, ekranın sağ taraftaki kısmında yaptığınız değişikliği göreceksiniz. İlk önce ne demiştik? Bir tane masaya ihtiyacımız var. Masa dediğimiz şey aslında siyah zemin rengine sahip bir dikdörtgen olacak. 1000 piksel genişliğinde, 600 piksel yüksekliğinde olacak bu masa. Bilmeyenler için kısaca anlatayım. Piksel
dediğimiz şey aslında bilgisayar ekranlarındaki bir ölçü birimi diyebiliriz. Bilgisayarda gördüğünüz görüntüler piksel adı verilen noktalardan oluşuyor. Yani 1920'ye 1080 çözünürlükte bir görüntü varsa ekranda, ekranınızda yatayda 1920 tane nokta, dikeyde de 1080 tane nokta var demek. Gördüğünüz görüntü bunlardan oluşuyor. Bizim masamızda dediğim gibi 1000 piksel genişliğinde, 600 piksel yüksekliğinde olacak. Dikdörtgenimizi yani masamızı ekrana çizmek için HTML dilinin Canvas etiketini kullanacağız. Canvas aslında web uygulamalarında ekrana 2 boyutlu çizimler yapmamızı sağlayan bir kontrol. Belirlediğiniz ölçülerde bir alanınız oluyor. O alanın içerisinde 2 boyutlu çizimler yapabiliyorsunuz. Tıpkı bir tuval gibi düşünebilirsiniz aslında. Ve bütün oyun alanımız masa olacağı için masayı Canvas'la oluşturabiliriz. Kodu yazıp kaydettiğinizde sağ tarafta göreceksiniz ki beyaz sayfamızın sol üst köşesinde siyah dikdörtgen oluştu. İlk kodumuzu yazdık ve sonucunu gördük. Bundan sonraki kısımları JavaScript ile yazacağız. Kodda şu ana kadar gördüğünüz kısımlar dediğim gibi HTML dilindeydi. HTML bir web uygulamasının görsel yapısını oluşturmak için kullanılıyor. Eğer uygulamada interaktif bir şeyler olacaksa JavaScript ile kodlamamız gerekiyor. JavaScript kodlarımızı yazmamız için body etiketinin bittiği yerin altına script adında bir etiket açıyoruz. Bu etiketin içerisine yazdığımız JavaScript kodları uygulamamızı başlattığımızda kendi otomatik çalışacak. Şimdi masamızı çizdik. Üzerine filemizi çizeceğiz. Canvas üzerine bir şeyler yapabilmek için Canvas objesini JavaScript tarafında tanımlamamız gerekiyor. Çok detayına girmeyeceğim. Gördüğünüz satırları yazdığınızda artık JTX objesiyle Canvas'a ulaşabilir olacağız. JTX objesinin içerisindeki metot ve özellikleri kullanarak Canvas'ta istediğimiz çizimleri yapacağız. İstediğimiz metinleri üzerine yazacağız. Peki fileyi nasıl çizeceğiz? File aslında dikkat ederseniz uzunlamasına bir dikdörtgen. Bunun içinde Canvas objesinin fillRect adında bir fonksiyonu var. Bu fonksiyon Canvas içerisinde istediğimiz pozisyona, istediğimiz genişlikte ve yükseklikte dörtgen çizmemizi sağlıyor. Örneğin yatayda 100 piksel sağda, dikeyde 100 piksel aşağıdan başlamak üzere 250 piksel genişliğinde, 150 piksel yüksekliğinde dörtgen çiz dersek şöyle bir çıktısı oluyor. Kodumuza uygularsak dörtgeni çizmeden önce yine Canvas objesinin Fill Style isimli özelliğine bir anlamda fırçamızın rengini söylememiz gerekiyor. Biz siyah masamızın üzerine fileyi beyaz çizeceğiz. O yüzden öncelikle Fill Style metoduna white yani beyaz değerini atıyoruz. Burada bildiğiniz temel renkleri İngilizcelerini verebilirsiniz veya hex kodlarını verebilirsiniz. Fırçanın rengini belirledikten sonra fillRect fonksiyonu ile masanın tam ortasına 10 piksel genişliğinde masayı boydan boya geçecek olan bir dörtgen çiziyoruz. Filemiz hazır oluyor. Sıradaki işimiz raketleri çizmek. Öncelikle oyuncu raketini çizeceğiz. Bunun için de fileyi çizdiğimiz gibi fillRect metodunu kullanacağız. Çünkü ilk başta gösterdiğim gibi raketimiz de aslında bir dörtgen. Masanın sol tarafına yakın olacak şekilde oyuncu raketimizi çiziyoruz. Aynı kodları kopyalayıp bu sefer yatay koordinatını değiştirip masanın sağ tarafına yakın olarak da bilgisayar raketini de çizebiliriz. Burada dikkat ettiyseniz raketlerin Y pozisyonları, en ve boy bilgileri aynı ve sabit bir şekilde verdik. Bu yazılımda çok istemediğimiz bir durum. Birkaç sebebi var. Temel sebeplerinden bir tanesi bu değerler değişmesi gerektiğinde kaç yerde tekrarlıyorsa her yerde değiştirmek gerekiyor. Örneğin ben size desem ki raketleri artık 15 değil 20 piksel genişliğinde olsun. İki raketin de çizildiği satırlarda 15'leri 20 yapmanız gerekiyor. Diğer bir temel sebebi de uygulama içerisinde uygulama çalıştığı anda değişmesi gereken değerler varsa bunları sabit yazamazsınız. Örneğin raketimiz oyun sırasında yukarı aşağı sürekli oynayacak. Yani Y pozisyonları değişecek. Dolayısıyla bizim buraya sabit bir sayı girmememiz gerekiyor. Bu gibi durumları aşmak için tüm programlama dillerinde olan temel bir kavram var. Değişken. Değişkenleri aslında bizim istediğimiz verileri istediğimiz tipte bilgisayarın hafızasında saklayan tanımlar. Hemen pratikle gösterelim. Raket n ve raket boy adında iki tane değişken tanımlayıp n ve boy değerlerini bu değişken tutalım. Sonrasında da oyuncu raket y, bilgisayar raket y adında iki değişkende de raketlerin y pozisyonlarını tutalım. Aslında x pozisyonları da raketlerin hiç değişmeyecek. Onlar için de değişkenler tanımlayıp değerlerini orada tutabiliriz. Bu değişkenleri tanımladıktan sonra artık bu değerleri kullanacağımız yerlere sabit olarak değerleri değil, değişkenlerin isimlerini yazıyoruz. Deneme yapmak isterseniz de örneğin raket boy değişkeninin değerini değiştirirseniz iki raketin de boyunun değiştiğini gözlemleyeceksiniz. Çizmemiz gereken bir diğer objemiz de topumuz, oyunun baş kahramanı. Topu çizmek için de fillRect metoduna
buna benzer Canvas'ın Arc adında bir metodu var. Arc İngilizce kavis, yay demek. Bunu kullanarak daire çizebiliyoruz. Filrek metodunda hatırlarsanız dörtgenin sol üst köşesini veriyorduk pozisyon olarak. Arc'taysa dairenin merkezini veriyoruz ve yarıçapını veriyoruz doğal olarak. Top sürekli hareket eden bir nesne olduğu için X ve Y pozisyonları için değişken tanımlıyoruz. Topumuzu sahanın ortasına yerleştirdik çünkü her oyun başladığında topun masanın ortasından oyuncuya doğru hareket etmesini istiyoruz. Ve arayüzümüzün son objesi de skorlar. Bunun içinde Canvas'ın FillText adında bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonda bizden yazmak istediğimiz metni istiyor. Sonrasında da bu metni Canvas'ın neresine yazmak istediğimizi istiyor. Oyuncuların skorları da oyun sırasında sürekli değişeceği için oyuncu puan ve bilgisayar puan adında iki değişken tutuyoruz. Biz ekrana her zaman bu iki değişkeni yazdıracağız. Değişkenin değerleri değiştikçe göstergedeki değerler de değişmiş olacak. Arayüzümüzdeki bütün objeleri çizdik. Şimdi artık sıra geldi oyunumuza biraz hareket katmaya. İlk olarak oyuncu raketini oynatarak başlayabiliriz. Ne demiştik? Oyuncu klavyedeki yukarı veya aşağı ok tuşlarını kullanarak raketini yukarı veya aşağı oynatacak. Bunun için bizim yapmamız gereken kullanıcının klavyede bir tuşa bastığını algılamamız. Burada yeni bir kavramımız giriyor. Event. Eventler de birçok programlama dilinde olan bir kavram. Amaçları da bir olay gerçekleştiğinde istediğimiz bir kodun çalışmasını sağlamak, o kodu tetiklemek. Bizim de tam böyle bir şeye ihtiyacımız var. İstiyoruz ki tuşa basıldığında, yani tuşa basma olayı gerçekleştiğinde raketimiz hareket etsin. Bu arada fonksiyon diye bahsediyorum. Daha fazla ilerlemeden özetle fonksiyonun ne olduğunu anlatayım. Fonksiyonlar aslında yazılımda bir işlemi yerine getirmesi için yazılmış olan kod parçacıkları. En temel amaçlarından bir tanesi uygulamamız içerisinde tekrar çalıştıracak olduğumuz kod satırları varsa, bir işlemi birden fazla kez yapıyorsak onu bir fonksiyon haline getirip istediğimiz yerde fonksiyonu çağırmak. Aslında matematikteki fonksiyonlarla aynı şey kavramsal olarak. Hemen basit bir örnek vereyim. Saat kaç adında bir fonksiyonumuz olsun. Bu fonksiyonun içerisine de ekrana o anki saati yazan bir kod yazalım. Biz saat kaç fonksiyonunu her çağırdığımızda içindeki kod çalışacak ve ekrana o anki saati yazacak. Kodumuza dönersek JavaScript'te klavyede bir tuşa basıldığını anlayan event'in adı keyDown. Bu event'i tanımlıyoruz ve bu tanımı yaparken bizden bu olay gerçekleştiğinde, yani klavyede bir tuşa basıldığında hangi fonksiyonu çağırmak istediğimizi soruyor. Biz de bunun için tuşa basıldığı adında bir fonksiyon yapıyoruz ve diyoruz ki keyDown event'i tetiklendiğinde, yani bir tuşa basıldığında klavyede bizim tuşa basıldı fonksiyonumuzu çağır. Biz de fonksiyonun içerisinde istediğimiz kodları yazacağız. Böylece tuşa basıldığında o kodlar çalışıyor olacak. Basitten başlayalım. Klavyede bir tuşa basılması yeterli olsun ve herhangi bir tuşa basıldığında raketimizin dikey pozisyonunu 4 piksel yukarı kaydıralım. Yani 4 piksel azaltalım. Tabii ki bunu yapmamız yeterli değil. Yeni pozisyonu hesapladıktan sonra raketi yeni pozisyonda çizmemiz lazım. Çalıştırıp bakacak olursanız bir tuşa bastığımızda evet raketimiz yukarı doğru hareket ediyor ama sanki hareket etmiyor da yukarı doğru uzuyor gibi. Çünkü eski pozisyonundan raketi silmiyoruz. Yani sürekli üst üste binen bir raket görüntüsü var. Bu da bize uzayan bir dörtgenmiş gibi görünüyor. En başta söylemiştim ya, Canvas bir tuval gibi, üzerine yazdığımız şey kalıyor. Eğer üzerinde bir değişiklik yapmak istiyorsak eskisini silip yenisini çizmemiz, yazmamız lazım. Ama tabii oyun sırasında sadece raket değişmeyecek, skorlar değişecek, top sürekli hareket ediyor olacak, bilgisayar raket hareket ediyor olacak. O yüzden aslında bizim masadaki her şeyi temizleyip yeniden çiziyor olmamız lazım. Diyeceksiniz ki her hareket olduğunda sil her şeyi, tekrar yeniden çiz, yavaş olmayacak mı? Hayır, günümüz bilgisayarları için bu çok basit bir işlem. Zaten bizim oyunumuzun grafikleri çok ilkel, basit olduğu için sizin hissedemeyeceğiniz kadar hızlı bir şekilde bu olay gerçekleşecek. Hemen kısa bir bilgi daha vereyim. Oyunlarda FPS diye bildiğimiz şey aslında temel anlamda bu. Bir oyun sırasında bir sürü değişiklik olur. İşte karakterinizi ilerletirsiniz, araba geçer, bomba patlar, bulutlar ilerler vesaire. Bunların sürekli yeniden hesaplanması, çizilmesi gerekiyor. Ek olarak başka şeyler de hesaplanıyor. İşte size kurşun değdi mi? Bir tuşa bastınız mı? Karakteriniz hareket ediyor mu? Vesaire gibi oyun içerisinde bir sürü de kural ve hesaplama yapılıyor. Bilgisayar bunların hepsini
sürekli yapıp ekrana oyunun son o anki halini çiziyor. Buna da frame per second yani saniyede çizilen kare sayısı deniyor. Grafik kartınız ne kadar iyiyse FPS'nizin o kadar yüksek olmasının sebebi de bu. Elbette gelişmiş oyunlarda bu kadar basit değil. Biraz daha kompleks ilerliyor bu süreç ama temel olarak bu bilgi bize şu an yeterli. O zaman tuşa basıldığında masayı temizler, yeni pozisyonu hesaplar ve raketi yeni yerinde çizersek istediğimiz olacak mı acaba? Çalıştırdığımızda görüyoruz ki her şey yok oldu. Raketimiz evet yukarı doğru hareket ediyor ama diğer her şey kayboldu. Çünkü masayı temizledik ama sadece raketi yeniden çizdik. Ne yapmamız gerekiyor? Ekranda bir değişiklik olduğunda dedik ya her şeyi yeniden çizmemiz lazım. Bunu birçok yerde çağıracağımız için bir fonksiyon haline getirmek faydalı olacak. Ekranı çiz adında bir fonksiyon yapıp oyun alanımızı çizmek için yazdığımız bütün kod satırlarını bu fonksiyon içerisine taşıyalım. Artık tuşa basıldı fonksiyonu içerisinde raketi çizme kodlarını kullanmamıza gerek yok. Ekranı çiz fonksiyonunu çağırmamız yeterli. Peki tuşa basıldığında raketimizi yukarı hareket ettiriyoruz ama artık bunu da olması gerektiği haline getirelim. Ne demek istiyorum? Klavyeden yukarı ok tuşuna basılırsa raket yukarı gitsin, aşağı basılırsa aşağı gitsin. Tuşa basıldığını anladık. Bir eventimiz var, tetikleniyor. Ama hangi tuşa basıldığını nasıl anlayacağız? Orada da fonksiyonların parametreleri devreye giriyor. Bu event'e verdiğimiz fonksiyonun event diye bir parametresi var. Parametreler kısaca fonksiyonlara dışarıdan gönderilen değerler. Bu event objesinin içerisinde keycode diye bir özellik var. Keycode'u okuyacak olursak İçerisinde basılan klavye tuşunun kod karşılığı var. Bilgisayarda klavyedeki her tuşun bir kodu var ve biz de bu kodlardan hangi tuşa basıldığını anlıyoruz. Örneğin yukarı ok tuşu 38, aşağı ok tuşu da 40 kodlarına sahip. Güzel, hemen 38 ise yukarı git, 40 ise aşağı git diyebiliriz. Ama fark ettiyseniz bu bir şeye ihtiyacımız var. Bir koşul tanımlamamız gerekiyor. Yani eğer basılan tuş 38 ise dememiz lazım. Bu da yazılımcılıkta yine çok temel kavramlardan biri olan koşul ifadeleriyle yapılıyor. En temel koşul ifadesi de if, İngilizce yer anlamına gelen if deyimi. Bu deyimle biz eğer şu olduysa bunu yap diyebiliyoruz. Hemen kodumuza uygulayalım. Eğer keycode 38 ise yukarı basıldı demek. Yani yatay pozisyonumuzu 4 azaltacağız. Eğer keycode 40 ise aşağı tuşa basıldı demek. Yatay pozisyonumuzu 4 arttıracağız. Artık raketimiz hareket ediyor doğru şekilde ama siz de hemen fark edeceksiniz. Bir problemimiz var. Raketimiz hiç akışkan bir şekilde hareket etmiyor. Halbuki bilgisayarımız bunu oynatabilecek güce sahip. Silip yeniden çizmekte performans gerektirmeyen bir iş demiştik. Doğru, çünkü sebebi bunlar değil. Sebebi bilgisayarda tuş vuruşlarının işletim sistemi tarafından belli bir hızda alınması. Yani siz bir tuşa basılı tutuyor olsanız bile bilgisayarınıza, işletim sisteminize bunlar belirli aralıklarla yansıyor. Notepad uygulamasını açıp bunu hemen gözlemleyebilirsiniz. Şöyle bir çözüm geliyor aklıma. Her tuşa basıldığında biz bir şey yapmayalım da tuşa basıldığında basıldı bilgisini bir yerde tutalım. Bırakıldığında da bırakıldı bilgisini bir yerde tutalım. Yani aradaki süreçte ilgilenmeyelim. Bastıktan sonra biz işimize devam edelim. Bırakana kadar da sanki sürekli basılıymış gibi işimize devam edelim. Burada da oyun geliştirmede çok temel bir kavram olan ana döngü kavramına geliyoruz. Neden? Çünkü oyunumuz sırasında sadece oyuncu raketi değil, top sürekli hareket ediyor olacak. Bilgisayar raketi sürekli hareket ediyor olacak ve oyunda bazı kuralları kontrol etmemiz gerekiyor olacak. İşte top şuraya çarptı mı, buraya çarptı mı, skor var mı, skorlarda değişiklik var mı gibi. Yani biz bunu tuşa basılma olayına bağlayamayız. Oyunumuz çalıştığı sırada sürekli bir şekilde bu kontrollerin yapılması gerekiyor. İşte buna döngü deniyor. İngilizcesi loop diye geçiyor. Döngüler aslında yazdığımız kodların sürekli çalışmasını sağlayan ifadeler. Ne demek bu? Atıyorum biraz önce saat kaç örneği vermiştik ya fonksiyonda. Bir döngü içerisine ekrana o anki saati yazan bir kod satırı yazarsanız sonsuz bir döngüyse bu sonsuza kadar alt alta sürekli saati yazıp durur. Peki nasıl döngü yazacağız? Döngü için farklı ifadeler var ama bize burada lazım olan belirli milisaniyelerde bir çalışmasını sağlamak. Yani örnek olarak 20 milisaniyede bir her şeyi yeniden hesapla. Yeniden bir şey çizmesi gerekiyorsa çiz diyeceğiz oyunumuza. Bunun için JavaScript'te setInterval adında bir fonksiyon var. Bu fonksiyona çalıştırmak istediğiniz kodu, fonksiyonu veriyorsunuz ve kaç milisaniyede bir çalışmasını istediğinizi söylüyorsunuz. Örnek olarak biz 20 vereceğiz. Her 20 saniyede bir o kodunuz çalışıyor. Biz de oyun döngüsü adında bir fonksiyon yazalım hemen. İçerisine her döngüde ne yapmak istiyorsak onları yazacağız. SetInterval fonksiyonuyla oyun döngüsü fonksiyonunu çağırmasını ve bunu
bunu 20 milisaniyede bir yapmasını söylüyor. Aslına bakarsanız ne demiş olduk? Oyunumuza sabit bir FPS değeri verdik. 1 saniye 1000 milisaniyeden oluşuyor. Bizim döngümüz 20 milisaniyede bir çalışacağı için aslında diyoruz ki saniyede 50 FPS ile bizim oyunumuz çalışacak sabit bir şekilde. Oyun döngümüz içerisinde ne olacak? İlk yapmamız gereken ekranın yeniden çizilmesi. O yüzden ekranı çiz fonksiyonunu çağıracağız ilk başta. Döngü içerisinde sürekli çağrılacağı için artık ekranı çiz fonksiyonuna oyunun başında ve tuşa basıldığında çağırmamıza gerek yok. Peki tuşa basma problemini nasıl aşacağız? Bunun için 2 tane değişken tutacağız. Yukarı tuşa basıldı ve aşağı tuşa basıldı adında. Bunların başlangıç değerleri İngilizce yanlış anlamına gelen false olacak. Diğer değişkenlerimizde nümerik değerler vardı dikkat ettiyseniz. Burada öyle değil. Bu tür değişkenlere boolean değişken deniyor. Bu tür değişkenler sadece true veya false değerini, yani doğru veya yanlış değerini tutabiliyor. Tuşa basıldı fonksiyonumuzun içerisinde de hangi tuşa basıldıysa 38, yani yukarı basıldıysa yukarı tuşa basıldı değişkeninin değerini true yapıyoruz. Aşağı tuşa basıldıysa da aşağı tuşa basıldı değerini true yapıyoruz. Sonuca bakacak olursak evet akışkan bir hale geldi ama bir kere basınca raket sürekli o yönde devam ediyor. Çünkü tuşa basmayı kodladık ama tuşa bırakmayı kodlamadık. Hemen hızlıca onu da halledelim. Tuşa basıldığını anlayan key down eventi gibi tuşa bırakıldığında tetiklenen key up adında bir eventimiz var. Tuş bırakıldı adında bir fonksiyon yazıp bu evente tanımlıyoruz. Burada da hangi tuş bırakıldıysa ona ait değişkenin değerini false olarak set ediyoruz. Peki raketimiz sürekli hareket ettirilirse ne olacak? Yani sürekli yukarı tuşuna basarsak ne olacak? Şu an bir kontrol yapmadığımız için masanın dışına doğru taşıyacak. Bunu engellemek için de raketin dikey pozisyonunu koşul ifadeleriyle kontrol edip durmasını sağlayacağız. Masanın üstüne veya altına geldiyse daha fazla pozisyonu değiştirmeye ilerleme diyeceğiz. Oyuncu raketinin hareketlerini tamamladık. Artık onunla işimiz yok. Şimdi topumuzla ilgilenebiliriz. Topumuzu hem yatayda hem dikeyde hareket ettirmemiz gerekiyor. Öncelikle topumuzun sabit bir hızı olsun. Örneğin her döngüde 5 piksel hareket etsin. Yatayda hareket ettirmek için yatay pozisyonunda her döngüde 5 piksel çıkartırsak oyuncu tarafına doğru hareket edecek. 5 eklersek de bilgisayar tarafına doğru hareket edecek. Normalde yukarı aşağı hareket için açı hesaplamamız gerekiyor. Üst alt bantlara veya raketlere çarptığında da yeni açısını hesaplayarak topu ona göre hareket ettirmemiz gerekiyor. Ama hem basit bir oyun yapmak hem de oyunlarda bazı şeylerin nasıl hilelerle halledildiğine dair bir örnek olması açısından çok daha basit bir yolla bir hileyle halledeceğiz biz de bu işi. Örneğin yatayda hareket ettirdiğimiz gibi dikeyde de her döngüde top yatayda -5, dikeyde -5 şeklinde pozisyonunu değiştirirse ekranın sol üst köşesine doğru 45 derecelik bir açıyla gidecek. Güncel oyunlarda, hatta bildiğiniz en büyük oyunlarda bile bu tür hilelere çokça başvurulur. Bazen performansı arttırmak için, bazen görselleri, grafikleri daha iyi yapmak için, bazen de kod maliyetini düşürmek için, daha az geliştirme yapmak için kullanılırlar. Koda dönecek olursak topumuzun hızı için bir tane değişken tanımlayalım. Her döngüde bu hız kadar hareket edecek topumuz. Oyunumuz başladığında ne demiştik? Top sahanın ortasında, filenin orada, tam ortada olacak ve oyuncuya doğru hareket edecek. Yani başlangıç hızı -5 olacak ki her döngüde 5 piksel çıkaralım, top sola doğru hareket ediyormuş gibi görünsün. Dikey hızı için de sabit bir değer vermeyeceğiz. Rastgele bir değeri olsun istiyorum. Yani oyun her başladığında topun açısı rastgele belirlensin. Buna bilgisayar karar versin ki çok dümdüz her seferinde aynı şeyi yapan bir oyun olmasın. Bunun için yeni bir fonksiyonumuz var. Met kütüphanesinin random fonksiyonu. Bu fonksiyon adından da anlaşılacağı gibi çağrıldığında belirlediğimiz sayı aralıklarında rastgele bir değer üretiyor. Biz de bunu kullanarak oyun başladığında topun rastgele bir açıyla gelmesini sağlıyoruz. Oyunumuz her döngüde topun yeni pozisyonunu hesaplayacak. Bunun için oyun döngüsü fonksiyonun içerisine top x ve top y değerlerini, değişkenlerinin yeni değerlerini hesaplayacak satırları ekliyoruz. Hemen deneyecek olursak oyun başladığında topumuz planladığımız gibi belli bir açıyla oyuncunun alanına doğru hareket ediyor. Top hareket ediyor. Raketimizi hareket ettirebiliyoruz ama çok temel bir şeyimiz eksik. Top raketin içinden geçip gidiyor. Yani çarpışma kontrolünü, topun rakete çarpıp çarpmadığını kontrol etmiyoruz henüz. Şimdi onu geliştirelim. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle topun raketle dikey olarak aynı hizada olduğunu anlamamız lazım. Bunun için de topun dikey pozisyonu, yani en üst kısmı ve dikey pozisyonuna yüksekliğini ekleyip alt kenarını bulmuş olacağız. Bu sayede koşul ifadesiyle topun üst kenardan büyük veya eşit olduğuna, alt kenardan da küçük veya eşit olduğuna bakarsak topumuzun raketle dikey olarak aynı hizada olduğunu anlamış olacağız. Bunu anladıktan sonra ikinci koşulumuz ne? Yatay olarak topun
raketin sağ kenarına temas edip etmediği. Bunun için de raketin yatay pozisyonuna, raketin genişliğini eklersek aslında raketin sağ kenarının koordinatını bulmuş olacağız x ekseninde. Topun da x ekseni elimizde var. Küçük eşit diye kontrol edersek yine koşul ifadesiyle yatayda da topun rakete değip değmediğini kontrol etmiş olacağız. Çarpmayı tespit ettik ama bundan sonra ne yapacağız? Topun aksi yönde hareket etmesi lazım. Yani bize doğru gelirken çarptığında diğer yöne gitmesi lazım. Bunun için de aslında topun hızını tersine çevirmemiz yeterli. Yani her döngüde 5 çıkartarak bize doğru gelmesini sağlıyorduk. Çarpma olduğunda eksi 1 ile çarparsak eksi ise artı, artı ise eksi olacak. Yani bize gelen top eksi 5 iken artı 5 hızına sahip olacak. Bilgisayara doğru hareket etmeye başlayacak. Raketimiz topu karşılamaya başladı. Hemen basit olduğu için araya üst ve alt bant kontrolünü koyalım. Çünkü benzer mantıkla yapacağız. Topumuz üst banta çarptığında aşağı doğru sekmesini istiyoruz. Alt banta çarptığında da yukarı doğru sekmesini istiyoruz. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Topun yatay pozisyonu 0 eşit küçükse topun yatay hızını bu sefer tersine çevireceğiz. Yani eksi 5 ile yukarı doğru gidiyordu. Tersine çevirirsek artı 5 olunca aşağıya doğru gitmeye başlayacak. Oyunumuzda bayağı ilerledik. Hatta sonlara yaklaştık gibi. Topumuz hazır, raketimiz hazır. Hemen bilgisayar raketini de hazırlayalım. Bilgisayar raketi kendi hareket ettireceği için farklı bir şeyler yazmamız gerekecek. Tabii ki oturup da süpersonik bir yapay zeka geliştirmeyeceğiz bunun için. Yine basit bir yöntemle illüzyon yaratacağız. Ne yapacağız? Eğer top bilgisayar raketine doğru geliyorsa bu birinci koşulumuz. Bilgisayara raketi hareket ettirmesini söyleyeceğiz. Eğer top raketin dikey pozisyonundan yukarıdaysa yukarıya doğru hareket etmesini, aşağıdaysa aşağıya doğru hareket etmesini sağlayacağız. Bunun hızını biraz düşük tutacağız ki bilgisayar topu her seferinde roket gibi hareket edip karşılayamasın ki bizim de skor elde etme şansımız olsun. Raket hareket ederken tabii bilgisayar raketini hareket ettiğince oyuncu raketinde yaptığımız gibi üst alt banta çarpma kontrolü yapmamız gerekiyor. Aynı kontrolleri kopyalıyoruz. Bilgisayar raketine uyguluyoruz. Böylece bilgisayar raketi de masanın dışına taşmıyor. Peki sağ ve sol bantlardan dışarı çıkarsa topumuz ne olacak? Sol banttan çıkarsa bilgisayar kazanmış, sağ banttan çıkarsa oyuncu skor kazanmış olacak dedik. Bunun da kontrolü basit. Yine koşul ifadeleriyle topumuzun yatay pozisyonu 0 küçük eşitse sol banta artık değmiş, oradan çıkacak demek. Masanın genişliği olan 1000'den büyük veya eşitse de sağ banta değmiş ve geçecek, yani bilgisayar kaybetmiş demek. Skor kazanınca ne yapmamız gerekiyor peki? İki tane değişkenimiz vardı, oyuncu ve bilgisayarın puanlarını tutan. Hangi taraf kazandıysa o değişkenin değerini bir arttıracağız ve oyunu sıfırlamamız gerekiyor. Yani topun tekrar ortaya gelmesi, raketlerin ortalanması ve oyuna yeniden başlanması gerekiyor. Sıfırlama işlemi için de sıfırla adında bir fonksiyon yazalım. İçerisine de topun pozisyonunu sıfırlaması ve ekranı yeniden çizmesi için gereken kodları yerleştiriyoruz ve herhangi bir taraf skor kazandığında bu fonksiyonu çağırarak bunu da halletmiş oluyoruz. Bilgisayar raketinin çarpma kontrolünü atladık. Oyuncu raketinde yaptığımızın aynısını alıp bilgisayar raketine uyarlıyoruz. Orada da topun çarpma kontrolünü yapmış oluyoruz ve aslında oyunumuzu da temel olarak tamamlamış oluyoruz. Oyun tamam gibi ama bana çok yavaş geldi. Sanırım 20 milisaniye bu iş için biraz yavaş. Bunu 10 milisaniyeye düşürürsek çok daha akışkan oluyor. Açıkçası benim bilgisayarımda 10 milisaniye değeriyle daha akışkan bir oyun elde ettim. Bu arada döngü hızının dışında top hızı, bilgisayar hız gibi değişkenlerin değerleriyle oynarsanız da oyunun dinamikleri, zorluğu değişiyor. Kendinize göre, zevkinize göre bir oyun dengesi bulabilirsiniz. Oyunumuzun temel geliştirmeleri bitti. Ama özellikle sona bıraktığım bir hatası var oyunun. Belki dikkatli gözler fark etmiştir. Topumuz rakete çarptığında veya bantlara çarptığında kenarını değil merkezini baz alıyor. Yani aslında biraz top raketin içine geçiyor veya bantların içine geçiyor. Bunun sebebi de hatırlarsanız arc fonksiyonu dairenin merkezini istiyordu koordinat olarak. Yani elimizdeki topun x ve y koordinatları aslında dairenin merkezini, ortasını gösteriyor. Ama örnek olarak oyuncu raketine çarpma testi yaparken topun sol kenarına ihtiyacımız var. Yine bir basit hileyle bunu halledeceğiz. Elimizde topun merkezi var ve yarıçapı var. Aslında merkez x eksenine, yani yatay pozisyonuna yarıçapını çıkarırsak sol kenarını, eklersek sağ kenarını bulacağız. Aynı şekilde yatay pozisyonuna yarıçapını çıkarırsak üst kenarını, eklersek de alt kenarını bulmuş olacağız. Yani rakete çarparken yatay pozisyonundan yarıçapı çıkarırsak topun sol kenarı raketin sağ kenarına değdiği an çarpışma gerçekleşmiş olacak ve topun o içeri geçme hatası ortadan kalkmış olacak. Bu değişikliği de kodumuza ekliyoruz. Raket çarpma ve üst alt bant çarpma kodlarımızda gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra oyunu çalıştırırsanız göreceksiniz ki çok daha mantıklı bir şekilde hareket etmeye başladı. Oyunumuz kabaca tamam ama tabii ki bitmiş değil. Bazı hataları var. Örneğin oyun hiç bitmiyor. Sürekli devam ediyor.
veya kodu çalıştırır çalışmaz oyunumuz başlıyor. Hani belki bir tuşa basılması beklenebilir oyunun başlaması için veya oyunu daha keyifli hale getirmek için oyuncu raketi topu karşıladıkça topun hızı arttırılabilir gibi özellikler eklenebilir. Hatta görseli üzerinde çalışılarak daha güzel görünen bir oyun elde edilebilir. Siz de oyunu yazıp kodu kurcalayarak deneme yanılmalar yaparak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Yeni şeyler keşfedebilirsiniz. Bu bahsettiğim hataları giderebilir veya yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Ki bence en verimli öğrenme yöntemlerinden birisi bu. En azından benim için öyle. Ben bu şekilde çok daha hızlı öğreniyorum. Açıklama alanına oyunun 3 versiyonu için GitHub bağlantılarını bırakıyorum. Birinci versiyon bu videoda yazmış olduğumuz versiyon. İkinci versiyonda bazı hatalarının düzeltildiği 1-2 yeni özellik eklenmiş hali var. Üçüncü versiyonda ise daha deneyimli bir yazılımcı bunu yazsa nasıl yazar diye bir örnek olması açısından bir kod var. Elbette bu oyunu yazmanın bin bir türlü yolu var. Her yazılımcının yoğurt işi de farklı olabiliyor veya elden üstün olabiliyor. En iyi şekilde yazdım demek çok zor yazılımda ama dediğim gibi amaç zaten burada en iyi bulmak değil, size deneyimli bir şekilde kodlandığında nasıl bir kod ortaya çıkıyor onu göstermek. Siz de oyunda bulduğunuz hataları ve yaptığınız geliştirmeleri yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Oyunu birlikte daha ileriye taşımış oluruz ve birbirimizden farklı şeyler öğrenmiş oluruz. Bol bol kod yazın, klavyenize zeval gelmesin. Görüşmek üzere.